Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiden ama yine empatiden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Nefis bir konuğum var. Çok sevdiğim bir arkadaşım, meslektaşım. Mesai de arkadaşım halihazırda. Servet Pandur. Hoş geldin Servet'ciğim. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Havalı bir çift olduk. Aslında dizide çift değiliz ama Gönüllerde, öyle talepler var. Evet. gönüllerde çift olduk. Gireriz oraya. Nasıl gidiyor senin için Kızılcık? Memnun musun? Memnunum. Benim için çok yorucu bir set Sevdin değil. mi bizi? Ya sevdim tabii ki. Yani seninle zaten tekrar aynı sette olmak şeyden sonra, Kelebeğin Rüyası'ndan sonra O da ne kadar güzel bir çok setti, değil mi? güzeldi. Çok Evet. güzeldi. Sen de ne kadar güzel oynadın. Bunu da tabii ki harika oynuyorsun. Teşekkür ederim. Ben de çok memnunum seninle birlikte çalışmaktan. Teşekkür ederim. Bizi kırmayıp misafirliği kabul ettiğin için ayrıca teşekkür ederiz. Ben de Burada davetin sevenin için çok. teşekkür ederim. Sağ olsun. Kızılcık Şerbeti'ni gerçekten seviyor musun? Ne diyorsun, bu Asude ile Abdullah'tan bir şey olur mu? Vallahi Abdullah'a bağlı artık İlk aşkın ismini hatırlıyor musun? Ahmet. Hayda. İlişkiler şöyle oluyor Ahmet artık. Yani insanlar birbirine yüklerini veriyorlar. Yaslanıyorlar. Herkes birbirinden bir şey istiyor. Herhalde aşk benim için fedakarlık. Ne ölçüde fedakarlık yapıyorsan o kadar aşıksındır. Peki niye bir daha hiç evlenmedin Servet? Bir başka erkekle, çocuğumla ben yaşayınca Cemil ne hissedecek diye. Ne ifade ediyor anne sözcüğü sana? Annemi çok yeni kaybettim tabii. Eksikler az. Ama Eksikler. babam 26 yaşındaydı. Babamı daha çok özlüyorum. Hemen gözlerim sulandı ya. Dur, daha 1,5 saat var. Ne yapacağız Servet? Ben bir mendil isteyeyim. Var hepsi var. Birazcık seyircimize hatırlatalım kariyerinden birkaç kısa, yetmez tabii, çok iş yaptım bugüne kadar. Çok çalışkan da bir oyuncusun. Hem yetenekli hem çalışkansın. Kızılcık Şerbeti'nde Asude'yi oynuyorsun. Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda Yıldız Olmak Kolay mı? Aşk Evlerden Uzak, Ben Bir İnsan, Arka Bahçe, Budala, Korku, Topuzlu, Ferhat'la Şirin tabii ki. Oyunlarını da izledik ve daha nice oyunlarda. Televizyonda Fatma Gül'ün Suçu Ne, Kanatsız Kuşlar, Bir Aile Hikayesi, Hizmetçiler, Kazara Aşk, Tuzak gibi birçok dizide de yer aldın. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Peki Kızılcık dışında bütün vaktini alıyor mu? Bütün vaktimi Almadığını almıyor. biliyorum da. Evet, bütün vaktimi almıyor. Zaman zaman yoğun oluyor biliyorsun. Mekana göre 3-4 gün. Hafta değişiyor o işler. Hafta değişiyor. Çok yormuyor. Bazen sabah çekimlerine kadar olduğu zaman yoruluyoruz tabii. Ama çok da onlar sık olmuyor zaten. Evet, onda da zaten geç geliyoruz, sonra Aynen, sabahlıyoruz falan. sabahlıyoruz. 12 saat prensibinden memnun musun? Ya memnunum O tabii. nedir? Onu size de hatırlatayım hemen. Artık setlerde 12 saatin üstünde çalışmıyoruz birkaç senedir. Çok büyük oranda şey yapılıyor, dikkat ediliyor bunlara. Bizim set sürekli dikkat edilen bir yer buna. O açıdan mutluyuz. Sen ne diyorsun o işe? Ya tabii kesinlikle. Yani 12 saati geçtikten sonra zaten insanda ne enerji kalıyor, ne psikoloji kalıyor. Ne duygu Artık kalıyor, ne duygu kas kalıyor. Böyle yaşayan ölü gibi sahne çekmeye çalışıyorsun. Bir de teknik arkadaşları düşün. Evet. Sırtlarında onca ağırlıkla, Evet. sorumlulukla. Ve onlar her gün sette. Her gün setteler. Tabii bizim boşluğumuz oluyor. Gün içinde de boşluğumuz oluyor. Hafta içinde de birkaç gün boşluğumuz bazen olabiliyor. Onlar öyle değil. Evet, çok iyi bildiğim bir yerden başlayalım. Anne nedir? Ne ifade ediyor anne sözcüğü sana? Anne, Servet'e soruyorum tabii bunu. tabii ki. Ya, Hemen gözlerim sulandı ya. Yok, Dur, anne der demez. Ama daha 1,5 saat var. Ne yapacağız Servet? ben bir mendil isteyeyim. Var hepsi var. Ağladıkça veriyoruz. Ağlamayana mendil yok. Ağlamayana mendil yok. Evet. Ya annelik o kadar derin bir kavram ki. Ben çok hazırlıklı değildim anne olmaya 26 yaşında. Biraz anne erken. oldum. Biraz erken. Türkiye ölçülerinde fena değil ama Fena yine değil. de erken. Yine de erken çünkü artık çalışma hayatında olan kadınlar daha geç anne oluyorlar. Hazırlıksızdım ama ne olursa olsun İstekli miydin? İstekliydim. Ama Çünkü hemen değil. O arada hemen değil. Yani çok düşündüğüm bir şey değildi anne olmak. Ama hayat onu getirdi. Anne olduktan sonra artık anne olmayı öğreniyorsun. Bir yandan kendi hayatın,
bir yandan kendi isteklerin, hayallerin ama bir yandan da evladının geleceğini düşünmek, ona göre hayatını ayarlamak, Tabii. bazı fedakarlıklarda bulunmak, Yılbaşı hindisi gibi durmadan düşünüp düşün, durmak. ya ikiye bölünmek, artık iki hayatı yaşamak annelik. Hem kendi hayatını hem onun hayatını. İki hayat birden yaşıyorsunuz. Doğru. Bitmeyen bir kalabalık değil mi? Bir Ya, kişinin içinde bitmeyen bir kalabalık yok, oluşuyor bir anne. bitmiyor, bitmeyecek. Yani ölene kadar da bitmeyecek herhalde. Peki aşk desem çünkü o onun meyvesi falan hemen bir aşka geçelim. Senin aşk tanımını merak ediyoruz. Öyle kitabi bir şey aramıyoruz. 1 milyonluk soru galiba bu. 1 milyonluk. Başta soruyoruz, kurtuluyoruz. Sonu beklemiyoruz. Para da vermiyorsunuz. Dur bakalım cevap çok parlaksa bir şeyler düşünürüz. Küçük bir bütçemiz var. Yemeğe götürürüm seni. Ya aşkın tanımı ben hani arada düşündüğüm bir şey. Aşk neydi? Geçmişte yaşadığın ilişkilere bakıyorsun. Hangisi aşktı? Hangisi başka bir şeydi? Herhalde aşk benim için fedakarlık, vazgeçmek. Çünkü aşk bencil bir şey. Çok şey istiyor senden. Ne ölçüde fedakarlık yapıyorsan o kadar aşıksındır. Yani bu bir arada yaşamak olsun ölene kadar ya da vazgeçmek olsun. İkisi de fedakarlık bence. Çünkü uzun beraberliklerde insan bir sürü fedakarlıklarda bulunuyor. Kendinden, hayallerinden, hayatından. Vazgeçebiliyor. Ya da Taviz veriyor. evet, erteliyor. Ya da vazgeçtiğin şeylerden de aşkından fedakarlık ediyorsun bu sefer. Aşkını feda ediyorsun. Eğer onlardan vazgeçemezsen aşktan vazgeçiyorsun. O da bir O da fedakarlık. bir Doğru söylüyorsun. Ha. fedakarlık. Yani temeli bu herhalde. Ondan sonra üstüne bir şeyler Üstüne bir şeyler katlanıyor. ekliyor. Çok tamamlayıcı bir şey olmakla birlikte başka bazı şeylerden de seni eksik bırakıyor diyorsun değil mi? Tabii ki. Yani Hüzünlü de bir aşk tarifi de herkesi aşkı bekleyenler için biraz korkutucu oldu. ama aşk korkutur diyelim. Aşk korkutur. Oyun vardır değil mi? Aşk öldürür. Aşk öldürür. Evet, Devlet Tiyatrosu'nda Ankara'da seyretmiştik evet, onu. evet. Evet. Peki son hikayeye girmeden önce son sorum. Ölüm ne demek? Kaybetmek seni nasıl etkiliyor kayıpların varsa? Tabii ben yakın zamanda annemi kaybettim. 4 Allah Kasım'da. rahmet eylesin. Amin. Babanı daha önce kaybetmiştin Babamı zaten. çok, onu daha erken kaybettik. Erken yaştaydı bir ani kalp krizi sonucu. Tabii o zaman çok ölümle yüzleşmemiştim henüz. Ve hamileydim o anda da zaten babamı Baban zamanında. kaybettiğimde. Çok ağır oldu benim için ve bir gün önce babamla telefonda konuşmuştuk. Ve ertesi gün ölüm haberi geldi. Beklenmedik bir şeydi. Evet ve ben o gün oyunumuz vardı Budala. Ankara Devlet Evet. Tiyatrosu'nda eşimle oynadığım. Evet. Oyunu oynadım babamın öldüğü gün. Rahmetli Soner Ağın. Ah, canım Soner benim. abi de babamı oynuyordu. O da son oyununu benimle çalışmıştı. Ya Evet. canım benim çok severim. Allah rahmet eylesin. Oynadım ve akşamına otobüse binip Bergama'ya gittik. Babamın cenazesinde yoktum yani. Mezarına gittim. Ben çok böyle acımı herkesin içinde daha haykıran şey yapan değilim. Çok yalnız yaşamayı seviyorum. Arka bahçemiz vardı bizim. Orada babam işte kışın bir şeyler ekerdi. Kış sebzeleri falan. Oraya gidip ağladığımı hatırlıyorum tek başıma. O zaman çok sarsmıştı. Tabii yaş ilerledikten sonra artık ölümle daha çok yüzleşiyorsunuz. Ölümle daha çok bağ kurmaya başlıyorsun. Daha çok düşünmeye başlıyorsun. Artık benim için o kadar korkulacak bir şey değil. Tabii ki Hayatın, yaşamın bir parçası olarak evet mı ama görüyorsun? tabii ki şunu ayırıyorum kayıplarda. Evladını kaybetmeyi Evet. hiçbir şeye, hiçbir Hiçbir şey. kategoriye Tabii. koyamıyorum. Çünkü orada gerçekten hayat duruyor. Onu hep ayrı tutuyorum ve o ölümler beni çok etkiliyor ve çok korkutuyor. Çok korkunç değil midir? Hep zaman zaman hatırlarız, hatırlatırlar, biz hatırlatırız.
Anasını babasını kaybedenin ismi var. Öksüz diye, yetim diye, ama evladını kaybedene bir isim bile koyulamıyor. Çok zor bir şey Yani çünkü. orada hiçbir söz söyleyemiyorum. Tamam. Şimdi bu havayı dağıtalım mı? Hikayeye Evet, giriyoruz. ben de bir Tamam. yudum çayımı Ben içeyim. sordum, ben sebep oldum ama sen de hiç Yo, yani. hayır. Bunlar hep konuştuğumuz, Evet. konuşulan şeyler. Peki hoşça kal Servetciğim. Peki. Şu andan itibaren benden hiçbir torpil falan bekleme, çünkü sen artık başkasısın. İlk hikayemizde 1940 yılında Ankara'da doğuyorsun. Annen baban sevgi dolu insanlar. Pek ama kendi aralarında anlaşamıyorlar. Evinizde zaman zaman ufak tefek huzursuzluklar oluyor. Üç çocuksunuz. Bir abin, bir ablan var. Sen en küçüksün. Ve 2 yaşındayken 1947 yılında annen sizi terk ediyor, gidiyor. Sen bu ayrılık anını bir biçimde çok net hatırlıyorsun. Baban kısa süre sonra evleniyor ve sen üvey anneyle büyüyorsun. Onu gerçek annen gibi hissediyor ve benimsiyorsun ve üvey annen sana güzel kıyafetler giydiriyor, sinemayı, tiyatroyu, müziği sevdiriyor sana. Filmlerdeki dans sahnelerine bayılıyorsun, hep dans ediyorsun. Dans senin için gerçekten büyük bir aşk o minik yaşlarda. 6 yaşında okula başladıktan sonra da hemen baleye gönderiyorlar, götürüyorlar ve yoğunlaşmaya başlıyorsun. O sıralar artık hayatının tamamı bale oluyor, bayılıyorsun o işe. Şimdi 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu olarak şeyi merak ediyorum. Annenin sen 2 yaşındayken seni bırakıp gidişini unutabildin mi? Bu 6-7 yaşlarında artık o biraz hafiflemiş bir şey mi? Ne hissediyorsun? Duyguların ne tam o sırada? Hatırlıyor musun? Aslında 6-7 yaşlarında tam unutmadım tabii annemin gidişini. O sanki bir yere gidecekti ve dönecekti. Dönecekti. Hala onun dönmesini bekliyorum 6-7 yaşında. Çünkü hiçbir zaman onun beni bırakacağını düşünmedim. Bir umut var yani. Evet, hala dönecek diye bekliyorum. Bekliyorsun. Tatlı bir üvey anne olsa bile. Evet. Öyle mi oluyor? Çünkü merak ediyorum. Çünkü kafamda hiçbir şey oturmadı o gidişi. Bitmemiş bir, tamamlanmamış, Ve gelişmemiş bir vedasız bir hikaye. şey. Evet. Evet. Ölüm de değil, sadece bir gidiş. İnsanı en çok o yorar zaten. Evet. Belki de o yaşlarda ölümle de arasında belki fark yoktur. Yokluk işte çünkü yani. Belki ölümden beter bir şey. Beter bir şey. Evet. Ayrılık acısı ara sıra yüreğini sızlatıyor ama üvey annenle çok mutlusun. O, senin bu hayattaki kahramanın, dansa, baleye yönlendiren o, anne sıcaklığını hissettiren o. O yüzden öz annen pek aklına gelmiyor. Tabii bu zaman zarfında öz annenin yeni bir evlilik yaptığını ve bu evlilikten de 2 kızı olduğunu öğreniyorsun zaman içinde. Ancak görüşmüyorsunuz. İlkokul yıllarında okuldaki dans kulübünde aktifleşiyorsun. Annenle beraber hafta sonları dans gösterilerine ve oyunlara gidiyorsunuz. Ve sen her geçen gün içinde büyüyen bir aşkla dans ediyorsun. Annen seni konservatuar sınavlarına hazırlıyor fakat baban geleceğin için endişeli, iyi bir eğitim almanı, iyi okullarda okumanı istiyor. Belli ki konservatuar o zaman babanın o sınıfta gördüğü bir okul değil. Gelelim 1952 yılına, biraz ileri sarıyorum. Şimdi 12 yaşındasın. Annenle baban geleceğin konusunda aynı fikirde değiller. Babanı ikna etmenin bir yolu bulunur mu? Ne dersin? Çünkü sen çok seviyorsun dansı. Üvey annen de destekliyor ama baba oralı değil. Ne dersin? Olur mu bu iş? Tabii babamla aramdaki ilişki çok samimi değil. Daha çok annemle birlikteyim. Ve annemi bu konuda zorluyorum. Babamla konuş, babamı ikna et. Evet, zaman zaman babamın önünde dans... Üvey annen yani. Evet, üvey Oradan anne, şey üvey anne, bekliyorsun. aynen. Üvey Sen ona annemle üvey konuşuyorum. anne diye bakamıyorsun. O senin annen artık Evet, galiba, değil mi? Onun için çünkü böyle konuşuyorsun. bana Ha. bakım veriyor, bana bakıyor. Bakıyor, sadece bakmıyor, bayağı da Bayağı da destekliyor gelişiminle yeteneğimi. filan, ruhi gelişiminle de. Evet. Annemi zorluyorum lütfen onu ikna et diye. Zaman zaman babamın karşısında da dans ediyorum. Belki. Belki ikna olur, belki biraz yumuşar diye. Ama o sanıyorum bu konuda hiç taviz vermiyor. Ama ben yine de vazgeçmiyorum.